Sevgili dostlar, hepiniz haftalık sohbetimize hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız konu ağırlıklı olarak Kabala üzerine olacak. Kabala nedir? Nereden doğmuştur? Kökeninde ne vardır? Daha sonra günümüze kadar nasıl gelmiştir? Hangi süreçlerden geçmiştir? Bunlar üzerine sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle Kabala ile Aton dini arasında çok ciddi bir ilişki olduğu görülüyor. İlk tek tanrılı din olarak kimilerince kabul edilen Aton dininin tek tanrıcılığı üzerinden Osiris dininin ve öğretilerinin e, kitlelere, Mısır kitlelerine yayılması sürecinin başlandığını görüyoruz Akhenaton'la birlikte. Ancak Mısır halkı cahil bir halk olduğu için ve çok tanrıcılığa gönülden bağlı olduğu için Akhenaton kafir kral adı ile anılıyor. Çünkü kendi inançlarına ters düşüyor tek bir tanrı var diyerek ve Akhenaton'un ölümünün ardından da kısa sürelerle Semenkare oğlu ve onun ikinci oğlu Tutankamon ile Aton dini yavaş yavaş tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor. Ve e, Akhenaton Amon dini tozlu sayfalara gömülüyor ve netice itibarıyla da e, daha sonra tahta geçen ikinci Ramses Aton dininin e, tamamen tarihi kayıtlardan silinmesi için çok ciddi çaba harcıyor. Bunlarla Kabala'nın Musa'nın ne ilişkisi var diye düşünecek olursak Musa aslında ikinci Ramses'in öz yeğeni olarak dünyaya geliyor ve kraliyet ailesinden bir soylu olarak Osiris dini inancına uymakta olan yer altında faaliyet gösteren tek tanrıcı dinin rahibi olarak yani bir devamcısı, bir yol göstericisi, üstadı olarak Osiris dininin tüm vehçelerini Osiris inancı rahipleri arasında inisiye olarak öğreniyor. Ve bu öğrenmenin ardından Musa kendi öğretisini yani tek tanrıcılığı Mısır'da geniş kitlelere yaymasının mümkün olmadığını Akhenaton dönemindeki tecrübelerden de yaşadığı için bu tek tanrıcı dini zaten bünyesinde bulundurmakta olan İbraniler arasında yaymaya başlıyor. Ve İbraniler ile çok sıkı fıkı ilişki kuruyor. Ve İbraniler arasında özellikle Yehova dini üzerinden tek tanrıcılığı Hanif din de diyebiliriz, İbrahim dini de diyebiliriz buna. Bunun üzerinden tek tanrıcılığı yaymaya başlıyor. Ve bir müddet sonra Mısır'daki İbranilerin ülkelerine geri dönmeleri, vaat edilmiş topraklara geri dönmeleri arzusundan kaynaklanan bir çıkış süreci başlıyor. Ve başında da Musa ile birlikte Harun var. Harun aslında Musa'nın tercümanı olarak faaliyet gösteren bir Yahudi lideri, İbrani lideri, klan lideri ve onunla birlikte bu tek tanrıcı Yehova dinini topluma yaygınlaştırmaya başlıyor. Bunun neticesinde şöyle bir olay yaşanıyor.
Musa bir Yahudi ile bir Mısırlı'nın birbiriyle tartıştığını, özellikle din konusu üzerinde tartıştığını görüyor. Ve Yahudinin, İbrani'nin tarafını tuttuğu için araya giriyor ve bu itişme kakışma sırasında Mısırlı ölüyor. Bunun üzerine Musa Mısır'dan kaçmak durumunda kalıyor. Çünkü Osiris yasaları kesinlikle adam öldüren birisinin kaza arada olsa yaşamasına izin vermiyor. Bunun üzerine gidiyor, Sina çölünde e, Elohim dinini Yahudilerin ve İbranilerin öğreniyor ve Elohim diniyle kendi Osiris dinini birleştirerek, bir araya getirerek tek tanrıcı Yahudi inançlarını ortaya koymaya başlıyor. Çıkış ile birlikte bütün İbrani klanları Mısır'dan ayrılırken aralarında kimi Aton rahiplerinin de olduğu bir grup da kendisiyle beraber Mısır'dan ayrılıyor. Ama İbranilerin eski Baal dinine geri dönmelerini engellemek için Musa çok tanrıcılığı kesinlikle yasaklaması gerektiğini düşünüyor. Ve bunun üzerine de 10 emir adı verilen emirlerin Tanrı tarafından kendisine gönderilmesi aracılığıyla, vahiy aracılığıyla 10 emri İbraniler arasında yaygınlaştırmaya başlıyor. Ama Musa'nın ne söylediğini İbraniler çok doğru bir biçimde anlayamıyor. Çünkü Musa bir İbrani olmadığı için söyledikleri anlaşılamıyor. Harun da söylediklerini çeviremiyor. Çünkü söylediklerinin bir kısmı gizli kapalı, sadece Osiris rahiplerinin öğrendiği bir dil olan ezoterik dil ile sırlar öğretisiyle verilmiş olduğu için bunları herkese açıklamaları mümkün olmuyor. Bu nedenle de Yahudi klanlarının arasından toplamda Aton rahipleriyle birlikte 72 kişi olacak bir grup seçiliyor ve bu 72 kişi kabul edilmişler anlamına gelen Kabalacılar adını alıyor. Bu kişiler inisiye ediliyor Osiris dinine ve Osiris dininin sırları kendilerine yavaş yavaş öğretilmeye başlıyor. Bu Osiris dininin öğretilerini öğrendikçe Kabalacılar aslında Musa'nın kendi öğretilerinde ne demek istediğini çok daha yakından anlamaya başlıyorlar ve böylece de e, Yahudilikte bir yandan çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa dönüş süreci içerisinde e, konuyu anlayamayanlar ile ve egzoterik kısmını dinin ön plana çıkaranlar ile ezoterik öğretiler çerçevesinde yetişenler arasında bir farklılık oluşuyor. Tarihi süreç içerisinde özellikle Babil sürgünü sırasında çok tanrıcıların devamı niteliğinde olan egzoterik inanç yapısına sahip rahipler arasından Ezra, Tanrı'nın kendisinden var olunan bir olgu değil, Tanrı'nın yaratıcı olduğu söylemini ön plana çıkarıyor ve böylece Kabalacılar ile Hanokçular da deniliyor kendilerine. E, Karşı gruplar, Ferisiler ve Sadukiler birbirlerinden ayrışmış oluyorlar. Hanukçular ağırlıklı olarak Kumran'a geçiyorlar ve Kumran'da Esenileri oluşturuyorlar. Diğer gruplarda diğer Yahudi inancı olan e, tek tanrıcı ama egzoterik, yani dışrak inanç yapısına bürünüyorlar. Bu ayrım yüzyıllar boyunca sürüyor ve Roma'nın kan dahil olmak üzere bütün Yahudileri İsrail'den veya Filistin'den sürmesi aşamasına kadar birlikte yaşadıktan sonra aynı şekilde
şekilde tüm dünyaya da birlikte yayılıyorlar ve sürgün hayatına başlıyorlar Filistin'den sürüldükten sonra. Burada Zohar ortaya çıkıyor sürgün hayatında. E, Diğer kitaplar ortaya çıkıyor. Bu kitaplarla ilgili çok uzun yıllardır çalışma yapmakta olan Yunus Üstad'a atmak istiyorum sözü. Yunus Üstadım, gelişimi sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Değerli üstadım, sözü bana bıraktığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Kabala'nın Elijah ve Ezekiel zamanında yani Yahudilerin Babil sürgününde yani Galut'ta olduğu zamanlardan bahsetmek istiyorum. Kabala ilk olarak bu iki kişi zamanında yani Elijah ve Hezekiel zamanında bir sistematiğe oturmuş gibi görünüyor elimizdeki belgelere göre. Bunun dışında tabii daha öncesinde Enok var. İşte sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi İdris peygamber var ve işte oralarda da uçan arabaları, göğe yükselmeleri görüyoruz. Fakat bugün benim asıl bahsetmek istediğim şey e, İspanya'da yani 13. yüzyılda İspanya'da kurulmuş daha doğrusu yazıya dökülmüş Zohar ve Bahir eserleri. Zohar ve Bahir eserlerini biz bugünkü Kuzey İspanya'da ve Fransa'da görüyoruz. İlk olarak orada ortaya çıkıyor 13. yüzyılda. Daha sonra 16. yüzyılda da İshak Lurya'nın Kabalasını görüyoruz. Yani Luryanik Kabala. Luryanik Kabala'yı İshak Lurya e, kaleme almamış fakat kendi öğrencileri yani ilk önce 9 daha sonra 11'e çıkan bir e, öğrenci grubu var ve burada Kabala dersleri veriyor. Talmud üzerine çalışıyorlar ve en iyi öğrencilerinden bir tanesi Haim Vital İshak Lurya'nın tüm öğretilerini kendi yorumlarını da katarak kaleme alıyor. Bu eserlerin bir kısmı günümüze kadar gelmiş durumda. Peki Lurianik Kabala ne? Lurianik Kabala'nın e, farklılığı ne? O konuda biraz ben bilgi vermek isterim. Lurianik Kabala Tikkun Olam yani düzeltme ve onarma anlamına gelir. Tikkun Olam üst dünyadaki rollere odaklanır ve dua ile ritüelin bu süreçteki önemini anlatır. Neden dua ve ritüeller? Çünkü burada özellikle çıkarılan seslerin ve her sesin bir sayısal değeri olduğunu da düşünürsek bu seslerin bir tınıya sahip olduğunu, bir titreşim yarattığını görürüz ve bu sayede de dua ve ritüellerle dünya daha iyi bir yer haline gelebilir diye düşünüyoruz. Tabii ki bunun en ince e, yanları da yine titreşim üzerine, sayılar bilimi üzerine ve harf bilimi üzerine devam eder. Bu dünya görüşüne göre Tanrı dünyayı yaratmak için tanrısal sınırsız ışığın bir kısmını geri çekmiş ve kendini gizlemiştir. Şimdi bu sınırsız ışık İbranice'de Or Ein Sof olarak geçer. Ein Sof aslında ne anlama geliyor İbranice'de? Tam olarak sözlük anlamı Ein Sof'un e, sonsuz, sonu olmayan anlamına geliyor. Or ise Or ise Tanrı'nın ışığını temsil eder ve kutsal ışık olarak görünür. Normal bir ışık değil. Or Ein Sof ise Tanrı'nın hiç bitmeyen ışığı olarak karşımıza çıkar. İlk evren olarak baktığımızda biz yine kaosu görüyoruz. Tüm medeniyetlerin veya birçok medeniyetin yaratılış hikayesindeki yine o kaos dünyasını görüyoruz. Bu kaos dünyası da İbranice'de Olam Hattohu anlamına geliyor ve bu
Kaos dünyası parçalanmış ve kırık, bu kırılan parçalar bir sonraki evren olan Olam Ha-Tikun, yani düzeltme dünyası içinde ışık kıvılcımları. Bu ışık kıvılcımlarına da İbranice'de nezuzot diyoruz. Işık kıvılcımları haline gelmiştir. Şimdi dua ederek ve ritüellere uyarak dua neden bunlar çok önemli? Çünkü dua özellikle tanrısallığın çeşitli yönlerini, çeşitli yönlerini tefekkür etme, bu ilahi ışık kıvılcımlarını serbest bırakır ve onların Tanrı'nın özüne yeniden Tanrı'nın özünde yeniden birleşmesine olanak tanır. Yani dua ve ritüelleri kullanarak bu tınılar sayesinde, bu harflerin sayısal değerleri sayesinde biz sefirot üzerinde ilerleriz. Ne demek istiyorum burada? Tanrı, yani Ein Sof, Tanrı'nın ışığı bizim bu materyal dünyamızdan en uzak noktaya yerleştirilmiştir. Her şey yaratıldığında dünya ve yani materyal dünya ve insanlar Malkut'a gönderilmiştir. Malkut'a yerleştirilmiştir. Dünyadan en uzak noktadadır Tanrı. Ve biz bu yollardan geçerek, bu sefirotlar üzerinde seyahatler ederek Tanrı'ya ulaşabiliriz, tanrısallaşabiliriz. Yani materyal dünyada biz sadece geçici varlıklarız ve materyal dünyayı bırakıp daha sonrasında da biz e, Tanrı'ya ulaşabiliyoruz. Şimdi burada bir sürü, yani Sefer Yesirot üzerinde bu sefirotlarda biz birçok yolculuk yapıyoruz ve birçok noktaya varıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela doğruluk yolu 22. yol olarak geçer. Bu da İbranice'deki 22. harftir. Bu tau harfi İbranice'nin 22. harfi olup aynı zamanda sayısal değeri de 22'dir ve tau ezoterik öğretilerde doğruluk anlamına gelir. Ne ilginçtir ki İbranice'de de tau doğruluk anlamına gelir, kelime anlamı olarak. Şimdi bu tekrar düzeltmeye geri dönmek istiyorum. Biz dualar edildikçe, yani bu dünyada insanlar dualar ettikçe, ritüellere uydukça bu düzeltme iki aşamalı ortaya çıkar. İnsanların dini eylemleri bilinçli şekilde yerine getirmesiyle ışığın ve ruhların bir araya getirilmesi halinde ne oluyor? Biz Tanrı'ya biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Bu onarma süresi yalnızca insanlar tarafından gerçekleştirilebilir ki bu konuda da az önce bilgi vermiştim. Ve kutsal olanı yaratılmış dünyadan ayırmayı amaçlar. Yani biz materyal dünyada, yani bu kusurlu dünyada yaşıyoruz ve düzeltme yani tikkun olanla birlikte kendimizi düzeltebiliriz. Şimdi Kabala inancına göre e, dünya, materyal dünya ve onun katmanları vardır. Bu katmanlarda yine başka varlıklar hayatlarını sürdürürler. Başka katmanlarda bu boyutları görebiliyoruz. Daha sonrasında da e, ne yapıyor? Yani bu katmanlarda bizim burada yaptığımız tüm dualar, tüm ritüeller veya tüm e, yaratmış olduğumuz tüm titreşimler üst katmanlardaki dünyaları da etkiliyor. Yani burada kökler ve dallar ilkesine dönmüş oluyoruz. Yani bir elma ağacının kökünü alıp filizlendirirsek bu oradan bir portakal üretemeyiz. Ama tam tersine oradan ne üretiriz? Oradan bir elma üretiriz ve bu da bizim
kökler ve dallar ilkesine güzel bir şey oluyor. Güzel bir örnek oluyor. Peki Tanrı'nın bir diğer konuda ben Moshe Chaim Luzzatto üzerine konuşmak istiyorum. Moshe Chaim Luzzatto bir eseri var. Bu eserde Dereh Haşem. Haşem Tanrı'nın isimlerinden bir tanesi Yahudi inancında. Az önce Kenan Üstadımı yayından önce de söylemiş olduğu gibi konuşmamızda İslamiyet'teki 99 Tanrı'nın 99 ismine karşılık Yahudi inancında 72 tane var ve 72 tane Tanrı'nın ismi var ve telaffuz edilmeyen, söylenmeyen isimler var. Şimdi Haşem bu bilinen 72 isimden bir tanesi. Haşem esirgeyip bağışlayan demek. Bir de Adonai ismi var. O yaratıcı kimliğini ortaya koyar Tanrı'nın. Bir de e, Elohim ismi var. Elohim yargılayan, cezalandıran vasfını gösterir Tanrı'nın. Bugün İsrail Yüksek Mahkemesi'ndeki en yüksek makam yine Elohim olarak bilinir. Elohim olarak adlandırılır. Şimdi Dereh Heşem kitabı aslında kitabın anlamı Tanrı'nın isminin yolu anlamına geliyor. İbranice bir kitap bu. Fiziksel dünyanın üstündeki ruhsal alemlerle bağlantılı olduğunu ve bu alemlerin fiziksel dünyayı etkilediğini belirtir. Yani bizim şu anda yaşadığımız Malkut dünyası şeydir, katmanlardan oluşur. Yani biz en altta olduğumuzu farz edersek katmanlar vardır. Diğer boyuttaki ve diğer boyuttaki dünyaların bu dünyayı etkilediği bilinir. Eğer yukarıdakiler aşağıyı etkiliyorsa aşağıdaki katmanda yukarıyı etkileyecektir. Ayrıca Yahudilerin fiziksel eylemleri ve özgür iradeleri aracılığıyla bu ruhsal güçleri yönlendirme ve kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu da yine bu kitapta görebiliyoruz. Tanrı'nın yaratmadaki arzusu yarattıklarının nihayetinde Tanrı'nın birliğini tanıması ve kötülüğü yenmesidir. Şimdi buraya baktığımızda yine Kabala'da en tepede biz bir şey görüyoruz. Yani bu Sefer Yesirot'ta bir yukarıda bir üçgen görüyoruz. Bu üçgen e, yine Malkut'tan başlayarak çeşitli yollarla ve sefirotlarla sefirotların temelini oluşturduğu bir yapı üzerinde yükseliyor. Bu yukarıdaki üçgen Keter olarak bilinir. Keter de İbranice'de taş demek. Özür dilerim, taç demek. Yani kralların başına taktığı taç demek ve hemen sağında ve solunda iki tane sefirot vardır. Bir tanesi bilgelik, diğeri bilgi. Yani akıl ve hikmet olarak bunu çevirebiliriz. Eğer hikmetle bezenmeyen bir akıl varsa bu her türlü kötülüğe yönlenebilir bir akıl olur. Bu yüzden bilgi, ve şöhret ve güç sefirotunun üzerinde yer alır. Fakat onur e, ve saygı yollarından geçip bilgeliğe ulaşırsınız. Şimdi bilgiyi bilgelikle yani aklı hakikatle birleştiremediğimiz zaman bu çok tehlikeli oluyor. Tamamen dünyasal veya işte materyal dünyaya odaklanıyoruz. Ama diğer taraftan da eğer aklı hikmetle bezeyebilirsek, harmanlayabilirsek işte o zaman Tanrı'ya ulaşma şansımız artıyor. Yani tanrısallaşabiliyoruz. Keter'e ulaşıyoruz ve Ein Sof'a ulaşabiliyoruz. Burada şunu anlatmak isterim. 1872 yılında Albert Pike'ın yazdığı Morals and Dogma kitabında detaylı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Bizim normal şartlarda hiçbir şekilde mükemmel olma şansımız yok. Çünkü
Biz kusurlu bir dünyada yaşıyoruz. Neden kusurlu? Vücudumuz toprak ve sudan oluşmuş ve hiçbir şekilde Tanrı'ya ulaşmamıza izin vermiyor. Neden? Çünkü bu vücudumuzun yemeye, içmeye, barınmaya ve cinselliğe, korunmaya ihtiyacı var. Fakat bunlardan vücut kendini sıyırabilirse yine dualarla, ritüellerle bu mistik dünyaya adım atmayı başarabilirse, vücudun isteklerini, nefsi kısıtlayabilirse Tanrı'ya ulaşma yolunda biraz daha ileriye gidebilir. Hatta en sona bile ulaşabilir. Yani Ein Sof'a ulaşabilir diyoruz. E, Yine son yıllarda Yahudi düşünürler ve aktivistler Luryanik Kabala'yı tüm etik ve ritüel mitzvaları Tikkun Olam eylemleri olarak yüceltmek için kullanılmakta. Özellikle New Age düşüncede, New Age akımlarında bunu görüyoruz. Bunu mistik olmaktan çıkarıp daha çok materyal olma yönünde ilerlediler. Yani işte belli başlı suçları yok etmek için, işte dünyayı daha iyi bir yer yapmak için, cinayetleri, hırsızlıkları, falanları önlemek için dünyayı daha iyi yaşanılabilir bir hale getirmek için, yani getirmek için kullanırlar. Yani bir siyasal hale getirilmiş olduğunu görüyoruz. Yine Lurianik Tikkun anlayışı ile etik eylem arasındaki ilişki, küçük nezaket eylemleri ve sosyal politikalardaki küçük iyileştirmelere bile nihai bir anlam katmaktadır. Yine Lurianik Kabala'nın etik mitzvalara ve sosyal eylemlere uygulanması özellikle de son zamanlarda çok dikkat çekici bir unsurdur, dikkat çekici bir konudur. Ben konuyu burada bırakıyorum. Umarım çok karışık bir şekilde anlatmamışımdır. Bundan sonrasında de sevgili Kenan Üstadıma aktarıyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Önce Cengiz, şimdi siz. Çok güzel oldu. Bence şu an ortalama çok üzerinde bir Kabala ile alakalı bilgiler paylaşıldı. Şimdi Kabala'nın gelişimi tarafında önce bir coğrafyayı düşünmek lazım. O coğrafya öyle bir coğrafya ki Kuzeyde Anadolu, Güneybatıda Mısır, ondan sonrası doğuya gittiğinizde zaten yani sonu Hindistan'a kadar uzanan İran bölgesi, baktığınızda kuzey batı tarafında da Yunanistan var. Şimdi burada en kadim kökler açıkçası bu Hermetizm ve öncesinden gelen özellikle Aton dini, Akhenaton, Mısır'ın o antik inanç sistemi. Daha sonrasında zaten Akhenaton bağlantısı keza Harran bölgesindeki İbrahimi dinlerle etkilenen bu oluşumun Musa ile beraber Kenan diyarına gitmesi ve orada yavaş yavaş Yahudilik ekseninde Kabala'nın da gelişmesi. Burada şey çok önemli. Milattan önce 586-87 o civarlardaki e, bir nevi işte Nabukadnezar'ın gelip o Babil sürgününü başlatması tarihçilere göre 50 yıl, işte kutsal metinlere göre 70 yıl. Ve o süre içinde de onlar artık yavaş yavaş biraz daha evrildiler, değiştiler. Ve Sümer inancından da çok fazla şeyler alındığını görüyoruz. Ve daha sonrasında tabii doğal olarak tasavvufla çok ciddi bir etkileşim var. Tasavvufun kökenlerine baktığımızda Hermetismi görüyoruz. Yani etkilenmesi şamanik, Neoplatonik öğreti ve Platonculuğu da görüyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz gibi hani Platon'un o Eflatun yani iddiaları ne diyor? Her şeyin mükemmel formları vardır ama biz bunların gölgelerini yaşarız. O yüzden bunun Kabala'ya kadar geçtiğini görüyoruz. Mısır tarafında işte piyasada çok konuşulan bu Ba, Ka ve Ak var. Ka ölümsüz ruh, Ba can, Ak da beden esasında. Bunun Kabala ismini bir şekilde tetiklediği düşünülüyor. Şimdi biraz önce Can Gürsel çok güzel anlattı. Fakat tabii hani
bizim hep ezoterik yaklaşım olarak her zaman ne diyoruz? Biz şüpheyle yaklaşıyoruz, post şüphecilikle yaklaşıyoruz ki her şeyin doğruluğundan emin olmak için de açık kapı bırakıyoruz. Çünkü sonlu sonsuzun peşinde koşuyor. Fakat hani gerçekten anla baktığımızda bir Mısır'dan çıkış var. Mısır'dan çıkışla beraber Musa'nın yanında gelen işte kişi 70 kişiye özel verdiği öğretimi ya da Mısır'dan çıkan bir grubun daha sonrasında Can Üstad'ın anlattığı o Atlas'la ilgili kitaplarında Tarot kitaplarını bahsettiği gibi Avrupa'ya giden bir kesim orada yerleşip Tarot'a kadar bütün bu sırları anlattı ve bütün bunlar olurken de aynı zamanda orada bazı yeni inisiyeler gelişti. Ya da Fransa'nın o güneyindeki Katarların o yaşadıkları zulüm çok önemlidir. O bölgede çok ciddi Endülüs'teki Sufilerle etkileşim var. Acaba oradan mı tetiklendi ya da bugün Hermetik Kabala'nın kökenini oluşturan o İsrail yani Kenan diyarı diyelim Mısır ondan sonra o İran'ın olduğu bölge Anadolu o bölgede bir şey oluştu ve bunu mu getirdi? Bunları %100 olarak bilmek kolay değil fakat Mısır'dan çıkış var milattan önce 1400'ler diyebileceğimiz Sufi etkisi var milattan sonra 8. 10. yüzyılda. Sonra yazıcılar var Masoreteler işte Tora'ya sesleri ekliyorlar milattan sonra 10. yüzyıllarda. Mesela bu dönemde aynı şeyle skolastik felsefede anlatıldığı gibi neden dürüstler acı çekerken günahkarlar mutluyu çok ciddi tartışıyorlar. Daha sonra Sefer Yezira'nın Yaratılış kitabının ortaya çıkması milattan önce milattan sonra 12. yüzyıllar. Sefer Habayri Işık kitabı, daha sonra Sefer Hazora İhtişam kitabı. Bunlar hepsi o Yahudi tasavvufu diyebileceğimiz, mistisizm diyeceğimiz Kabala'nın altındaki o bugün bildiğimiz şeylerin günümüze gelen köprüleri oluyor. Yani bir nevi esas yorumlar burada oluyor benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden de bütün bunları bir herkes söylemek lazım. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Kabala'nın yeri şu açıdan benim için çok önemli. Ben Hindizm, Kabala, Hermetizm, Zen hepsini beraber anlatmayı seviyorum. Onun altında ilgili bir eğitimim de var. Orada özellikle Kabala'nın diğerlerine göre çok ciddi bu kozmolojiyi, kozmogoniyi anlatabildiğini görüyorum. Onların biraz daha metodik bir anlatım var. Evet zaten nasıl tasavvufta bir kün emriyle ki o kün emri Hindularda Om emriyle ortaya çıkışı bahsediyor. Bir kün emri gibi bir emirle burada da Kabala'da bir ortaya çıkış var. Burada da şeyi görüyoruz. Ein Sof, Ein Sof Aur. Ve daha sonra yaratılış ışını olan tuzumla o yaratılış ışını bir odaklanma yapıyor. Varoluşun içinde olabileceği bir boşluk oluşması için de kendini geri çekiyor. Çok ilginç bir anlatım çünkü bugün modern hani kuantum ki kuantumu da artık biraz bozduk hani her şeyin teorisi diyeceğimiz süper sicimin beşinci iterasyonu gibi yapılarda da bunların araştırıldığını ve buna çok benzer şeyler çıktığını görüyoruz. Yani Ein Sof Aur, Tizim Tuzum Yaratılış İşini ve Keter sistematik olarak bunlar hepsi birbirini izliyor. Keter Touch ve bir nevi Ein dediğimiz kısım mutlak hiçlik. Yani anlaşılması çünkü biz Tanrı derken Vedik öğretide de şey vardır. Bir aşkın Tanrı bir de içkin Tanrı vardır. Aşkın Tanrı bizim anlayamayacağımız anlayışın ötesinde olandır. Çünkü sonsuz mutlaktır. İşte bunun gibi Allah'ın ya da Yahova'nın ne dersen de Brahman'ın da çeşit isimleri var Vedik öğretide. Yani bu aynı kafa çok doğal olarak buna çünkü insan aynı, sistem aynı ve Allah'ın 99 isimleri diyelim. Onun gibi isimleri orada da görüyoruz. Mutlak hiçlik aynı, mutlak varlık aynı sofa bir şekilde kendisini gebe bırakıyor demiyorum. Südür var. Kabala'da da südür var, tasavvufta da südür var. Südür de ilk Neoplatonik öğretilerde yavaş yavaş görüyoruz. O e, işte milattan sonra 2. yüzyıl Platonus. Hatta onun hocası Ammonios Sakkas filan var. Ee, Ein Sof ve de Ein Sof Aur artık yavaş yavaş nurun kendini projekte etmesi, yaratılış ışını ve Keter ortaya çıkıyor. Keter'in de ortaya çıkmasıyla beraber
Baktığımızda yine işte evrendeki bu Nirguna Brahman dediğimiz, yani mutlak hiçlik ile Saguna Brahman diyeceğimiz, yani Brahman'ın görünür nitelikleri gibi görünen görünmeyen ya da tezahür etmemiş tezahür eden ve tezahür etmiş tezahür eden diye kadim öğretilerin modernleştirilmesinde, özellikle Gülaşlarda filan, Teosofi Cemiyeti'nde bunlar biraz daha bu şekilde anlatılıyor. Ee, ve bu da doğal olarak işte bir keter, yani varoluşun ilk görebileceğimiz, anlayabileceğimiz noktası. Bu biraz İşvara'ya benziyor. Yani Tanrı'nın anlaşılabilir hali olarak yorumlayabiliriz. Bu da bina ve kokma olarak, yani bilgelik ve idrak olarak kendini gösteriyor. Bu hani hep klasik iki sütunun bir aşağıya kadar inmesi ve daha sonrasında bu Keter sefirasının e, doğal olarak kırıla kırıla bir nevi o melakut alemi değil, malkut alemi, yani bazen tasavvufta melakut alemi melekler alemiyle karışıyor. Malkut alemine kadar inmesi. Bunu da şöyle anlatıyorlar. Tanrı'nın nuru o kadar sonsuz, mutlaktır ki onun kademe ve kademe bizim var olabileceğimiz, anlayabileceğimiz, ondan yanmayacağımız hale kadar kaplar halinde, hani nasıl bir dağın tepesinden böyle küçük pantlar, yani gölcükler halinde su iner ya aşağıda, biz ondan sonra güzel tatlı tatlı içeriz ama yukarıdan o su gelse belki ezer geçer. O mantıkta bizim Malkut alemine kadar indirilmiştir denir ve doğal olarak Tanrı'nın nuru aynı kalmasına rağmen, kendi özünde içinde, yani töz olarak aynı kalmasına rağmen bizim idrak, anlayış ve alabileceğimiz kap seviyesine gelene kadar o yavaş yavaş iner ve doğal olarak da çeşitli burada sefralar kendini gösterir. Bu sefraların göstermesiyle beraber de burada bir nevi 7 katlı göğü buluyoruz. Yani en tepedeki üçgen olan Keter, Bina ve Kokmak, bunu çektiğinizde orada tepede bir esası silsile var. Ben 7 katlı göğü orada görüyorum. Bizim İslam inancında 7 katlı gökle ilgili bir yere kadar anlatılır. Biraz daha burada Kabala'da biraz daha detaylı görüyoruz. Hatta yaşam çiçeği olarak kendini gösterir. Hani Kabala dediğimizde bir form var ya, o form hani üstte üçgen, altta üçgen. Ee, Özellikle bunun çok fazla görürüz. Kabala dediğimizde de hatta bunun ayrıştığını da görüyoruz. Burada dediğim gibi südür çok çok önemli. Çünkü o en tepedeki keterin oluşmasından önce Ein Suf Aur, burada bir südür var. Yani bir hücrenin bölünmesinden ziyade Tanrı'nın sonsuzluğu o kadar aşkındır ki bir nevi genişlediğinde südür eder. Kaplardan boşalır. O kaplarda boşanmadan dolayı zaten Keter üzerinden Sefirollara kadar gelir. Ve doğal olarak evrendeki her şeyde birdir. İçinde birliği barındırır. Her ne kadar idraksal olarak bir şekilde biz ondan uzak olan varlık olarak bunu öyle ayrı görsek de, dediğiniz gibi üstadım, klasik bu yaşam ağacı ile lunarik ağaç arasında biraz daha farklılıklar var. Özellikle orada bir o 9 sefranın içinde bir de görünmeyen dat var. Bazen ben bunu işte oğlanla Star Wars falan seyrederken Darth Vader aklıma geliyor. O dat esasında ölmeden ölmek gibi geliyor bana. Çünkü onun meyvesi bilgi. Bilgi, yani insan bilgiyle bu yola başlıyor. Fakat bilgi yetmiyor. Fakat ölmeden önce ölebilmesinin sırrı da biraz orada oluyor. Şimdi bu 9 tane sefradan bahsettik. Bu biraz şeye çok benziyor. Yine tabii doğal olarak Batı dünyası da şu an Yahudi inancına sahip. Kimse inancını yargılamış için değil. Çok fazla bilim insanı var ve bugün süper sicimin 11 boyutlu hani teorisi, zar teorisi 11 boyutlu bir evrenden bahsediyor. Yani 3 artı bir zamanda eklerse 4 boyut, fakat bu boyutların içinde bazı kırıklar var ve oralardan da 11. boyutlar çıkıyor. Hatta her şeyi birleştiren bir de 12. boyut var ki bu ismini hep unuturum. Bu Star Wars'taki Anakin'e çok benzer o 12. boyutu anlatmaları. Değişik bir anlatım ve bununla ilgili çok ciddi bir bağdaştırmaya çalışıyorlar. Doğal olarak bu sefirotlar 22 tane yol ve de doğal olarak Keter'ler oradaki 10 tane, toplam 32 tane yoldan bahsedilir. Siz zaten biraz bunları çok güzel anlattınız üstadım orada. Kabala'da doğal olarak bu
en tepedeki üçgen olan Keter, Kokmak, Bina, buna ilk çıkış alemi diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Atsilut diye geçiyor. Daha sonrasındaki ateşle ilişkilendiriyor. Daha sonrasında Briha alemi var. Bir nevi ortadaki üçgen ki esasında o dağıtı da biraz içine alıyor almıyor. Suyla alakalı görülüyor. Yaratıcılığın olduğu yer. O oluşumun olduğu alttaki üçgen esasında Yesirat diye geçiyor ve de Asiyat dedikleri bizim fiziksel alemin olduğu Melakut alemi. Ee, Doğal olarak burada dört alemden bahsetmemiz çok önemli. Kabala'da insanın kendi potansiyelini gerçekleştirip Adam Kadmon denen yani kamil insan noktasına gelmesi lazım ki Adam Kadmon tasavvufta ne denir? İnsan eşrefi mahlukattır. Yani insan küçük evrendir, evren büyük insandır. Bu mantıkta bütün tasavvuftaki gibi Kabala'da da evrenin kendisinin de bir Adam Kadmon'un bir bedeni olduğunu görüyoruz. Çok ilginçtir yine tasavvufta ne denir? Hazreti Muhammed için bütün bu evren onun yüzü nuru suretine yaratılmıştır denir ve bütün peygamberlerin daha önceden, daha oluşum öncesinde, ya varoluş öncesinde tasavvuftakiler buna inanır. Bir şekilde secde ettiklerini bütün hepsinin bütün peygamberlerin onu esas peygamber gördüğünde evrenin de onun için yarattığı düşünülür, inanılır daha doğrusu ve evrenin de doğal olarak onun bir bedeni olabileceği düşüncesiyle Kabala ile bir ilişki vardır. Ben hep beni az yani tanıştıkça görüyorsunuzdur. Ben hep her şeyi o içindeki birleşimleri anlamaya çalışıyorum. Çünkü eklektik bakıyorum biraz. Bu eklektik bakma çünkü hepsinin çok ciddi benzer kaynaklardan çıktığını görünce ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu bir nevi Adam Kadmon ve evrenin bütün bu yaratılışta bir büyük yani evrenin bir bedeni olması ve onu da Adam Kadmon'la ilişkilendirmeli çok çok ilginç. Yine sefiralara baktığımızda tepedeki 3 tane sefireyi çıkartırsanız orada 7 tane sefire kalır. Bir nevi baktığınızda 7 günde yaratılışla acaba bunun ilişkisi var mıdır? Bir soruyu atalım. 7 günde yaratılış bence biraz sayılarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anlatabilecek güzel bir anlatımı da vardı. Bence bir süreçtir ama 7 günde yaratılışla alakalı burada Kabala'nın da sunduğu bir şey var mıdır? Bence ona bakmakta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey de var. Öyle bir zaman yaşıyoruz ki bilgi çok eskiden dağlara gidip bilgi peşinde işte üstadların dizi dibinde oturulması gerekirmiş. Bilgiyi de alabilirsen yani işte nasıl Mevlevilikte bir nevi gidip de 3 gün kapı önünde bekler misin? Eğer tamam yeterince iraden, sebadın varsa içeri alır. 1001 günlük o görevde 18 görevden mutfak göreviyle başlarmışsın. Şimdi bir şekilde biz bilgileri çok fazla alıp birleştirmeye çalışıyoruz. Ve yeni modern ekollerde de şu var. Sefirotlar ile 7 çakrayı ilişkilendirmek. 7 çakra ile ilişkilendirmekle alakalı bu modern bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ben özellikle 1800'lerin sonunda e, Hermetik Kabala çok önemliydi. Çünkü Masonluk içinden çıkan özellikle işte Altın Şafak Derneği ki bugün bildiğimiz piyasadaki majik uygulamaların çoğu orada odur. İsrail Regardi'nin eğer son dakikada yazma fikri olmasaydı onlar ölecek gidecekti oradaki anlatımlar. Doğal olarak da 1900'lerin başı 1800'in sonuyla beraber özellikle Teozofi, Altın Şafak, bütün bu Gülhaçların modern hali Amork diyebileceğimiz bütün bunların anlatımları biraz bu şeyleri Scientology ondan sonrasında ve de işte Mind Dynamics gibi bütün bu oluşumlarla bugüne kadar 1960'ların çiçek çocukları hep bunları incelediler ve o dönemlerde 7 çakrayla e, bu Kabala'nın getirdiği işte sefrolar bunları birleştirmek gibi bazı fırsatlar ortaya çıktı. Bunların benim araştırmalarımdaki eksiğim vardır. Kadim zamanlarda 7 çakra ile ilişkilendiğine dair ortada bir şey yok. Zaten 7 çakra daha Hindu yaklaşımı. Bazı yani bunların emarelerini Mısır'da da Zerdüşt diyarında da Mezopotamya'da görsek de böyle bir anlatım yok. O yüzden bu son yeni yaklaşımlar siz de çok güzel dediniz. Özellikle Luranik anlatımlarla beraber bazı yaklaşımlar var. Ee,
kötü mü? Kesinlikle çok tamamlayıcı şeyler var. Özellikle e, numeroloji hermetik kabalı üzerine kurgulanmış olan bir sistem ve doğal olarak da benzerlikler var. O da doğal olarak yine kendi çakralarla ilişkilendiriyor ve çok güzel anlatımları ortaya çıkıyor. Yani diyeceğimiz evren büyük insandır, insan küçük alemdir dediğinizde yukarısı aşağı gibidir, aşağısı yukarısı gibidir. Hermes Trismegistus'un üç kere büyük Hermes'in o güzel anlatımı ortaya çıkıyor. Ve alemlerin etkileşimi ve insanın içindeki öz potansiyeli töz ile ilişkilendirerek ki bir nevi okyanus damla kap anlatımına geliyor tasavvuftaki. İnsan okyanustaki damla olarak o potansiyele sahip olduğu için de bir şekilde o Tanrı'nın ona bahşettiği, lütfettiği yaradım gücünü kendi kabı kadar, kendi sırrı kadar, kendi sınırı kadar yapabilmek imkanı var. Bu da doğal olarak kendini abrakadabra yani söylüyorum, yani söyleyerek yaratıyorumla kendini ifade ediyor. Ki abrakadabra burada çok çok önemli bir şey. Biz burada doğal olarak bu yaratılıştaki yaşam ağacıyla beraber, yaşam çiçeğiyle beraber şunu görüyoruz. Bir nevi bir envolüsyon ile keter kendini bir nevi dağıtıyor. Yani birlikten çokluğa gidiliyor. Ve daha sonrasında çokluğun tekrar birliğe dönmesi isteniyor. Ve bunu insanın yapabilmesinin yegane yolu da kamil insan olmak. Yani bütün maddi ve dünyevi sınırlıklardan, e, eksiklerden kurtularak üzerindeki o perdeleri atarak tasavvuf anlatımında kendi gönül aynanın üzerindeki kiri ve pası kaldırarak zaten senin içinde dürülü olan hakikati bulup ilerlemek ve kendi içindeki özü töz ile hizalamak anlamında geliyor. Doğal olarak da insanın yegane amacı bu dünyada kendini evet ben bu değilim, bunun ötesinde benim bir potansiyelim var. Enagram'da biz bunu çok ciddi anlatıyoruz ve sistematik olarak çok ciddi psikolojiyle anlatıyoruz. Ve bunun da ötesinde insanın bilebildiğimiz en üst versiyonu olan bir kamil insan, Adam Kadmon, işte Zen'de Satoru diye geçer, Jivanmukti diye geçer şeyde Jainicılıkta yanlış hatırlamıyorsam. Nirvana olarak da geçer. Moksha halidir. Bütün bu halleri zaten geçmişte çok çeşitli isimlerle anlatmışlar yani ve bunu da yaşayanlardan çeşitli tarihteki isimlerden görüyoruz. O yüzden insanın amacı yukarı tekamüldür. Esası yukarısı yatayı falan yok. Her şey tek bir noktada oldu bitti ve bütün ihtimaller yaratılır. Fakat biz daha sınırlı insan idraki için yukarı tekamül olarak anlatalım. Bu Malkut aleminden Keter'e kadar çıkış doğal olarak o alemlerden hani zikzaklar halinde olacaktır. Bunu yine yeni yaklaşımda Kundalini'nin uyanması, kök çakranın yani kırmızı renkli olan kök çakranın tepedeki o hani çakra dediğimiz o bin yapraklı çakradan ya kadar yükselişi ve ondan sonra insanın kozmik alemde hizalanarak içinde gücü ortaya çıkarmasıyla da ilişkilendiriliyorlar. E, Bu olmak zorunda değil. Böyle bir anlatım ben açıkçası görmedim. Sizin kadar Yunus Üstadım bu konuda bu derinlikte Kabala'yı incelemiş olmayabilir fakat böyle bir emariyi görmedim. Fakat burayla ilişkilendirebilir mi? Burada da ortada bırakmak lazım. Bizden çok daha iyi bilen insanlar bunu araştırabilsinler. Biz de onlardan öğrenelim diye. Evet ya Yahve'nin 72 ismi var. Bu da çok önemli ve yaratıcının adları ve tetragrammaton bu hep duyulduğumuz kısım çok önemli. Özellikle yaratıcının isminin dahi telaffuz edilmemiş, din nasıl bilinmemesi ve yaradım da dahil belli şeylerin o nasıl söylendiğinin bilinmemesinden dolayı biz onları yaratamıyoruz. Fakat işte sizin geçenler çok güzel videonuz vardı. Saint Germain Kontu. Saint Germain Kontu çok önemli bir kişiliktir. Özellikle çok tarihte sağda solda özellikle 1800'ler 1600'lerde saraylarda kendini ortaya gösterince hatta modern zamanlar bazı resimleri olduğunu da söylenir. Bu kişinin mesela bu saklı söyleniş tarzını bulanlardan olduğuna dair ki hemen doğal olarak oraya gidiyor. Bugün çünkü modern kişisel gelişim de dahil. Bugün modern kişisel gelişim batıda üzerine çıkan yani yarı mistik diyelim. Hala batınınki tam mistik değil. O anlatımların hepsinde biz onların hermetik kabaladan etkilendiklerini ve doğal olarak da biraz dördüncü yol az biraz tasavvuftan etkilendiklerini görüyoruz ve çok da fazla bu yani Vedik ve
Vedik öğreti ve Budizm üzerinden etkilendiklerini görüyoruz. Ee, Başka son ne diyelim? Bunun Evet. dışında bir de burada doğal olarak bir kutsal geometri devreye giriyor. Kutsal geometri ve Kabala'yı çok ciddi ilişkilendiriyorlar ve de numerolojiyi. E, Doğal olarak burada da İbrani harflerinin sırları ortaya çıkıyor. Bütün bunları zaten ilgilenenler fazlaca da kendilerince bakarlar diye düşünüyorum. Evet. Sevgili dostlar, Kenan kardeşimiz geçen hafta olmayışının açığını kapattı bu hafta. Teşekkür ediyoruz. Harikaydı. Benim Yunus Üstadım da gayet güzel Kabala ile ilgili bilgilerini bizimle paylaştı. Hepimizin hedefi bir ve aynı. Yol ne olursa olsun mesele insanı kamile ulaşmak, Tanrı'yla bir olmak, bütün olmak. Birden çıktık, bir de geri döneceğiz. Bunun yüzlerce farklı yolu, yordamı, yöntemi var. Çok az bir kısmını dinlediniz bugün. Eğer sizlerin söyleyeceği herhangi başka bir şey yoksa burada kapatalım sevgili kardeşlerim. Ve önümüzdeki hafta yepyeni bir konuyla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.